Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Ece, Olizi Zeytinyağları'nın kurucusuyum. Bugün şefimiz Ezgi Bal'la beraber tarhana yapacağız. Biz tarhanayı bayağı bir süredir çalışıyoruz ekipçe. Olizi'den bir tarhana gelebilir çok yakında. Bugün de denediğimiz reçetelerden en çok beğendiğimizi Ezgi ile beraber yapacağız. Bakalım ne sonuç alacak. Evet. Merhabalar bu arada. Tarhanayı yaparken öncelikle kendimiz tüketirken de çocuklarımızı da yaparken ben önce suda eritiyorum. Böylelikle pürüzsüz yapısını daha çabuk sağlıyor. Deneme yanılma yöntemiyle yapacağımız için Birkaç çeşit yapabiliriz. Hala denemeler devam ediyor. Ama sen mesela ben sana bir anne olarak sormak istiyorum. Tarhanada, Barlas için aldığın tarhanalarda neye dikkat ediyorsun? ilk başta aldığımda çocukların 1 yaşına kadar domates tüketmemeleri gerekiyor. Asit yapısı sebebiyle sonuçları güzel olmuyor. Pişik yapabiliyor çocuklarda Anladım. domates. Doktorlar tavsiye etmiyor ve tarhanayı domatesle yapan markalar, ev üretimleri var. Aldığımda ilk baktığım şey içerisinde domates olup olmadığı oldu. Ve üretildiği malzeme de çok önemli. Çocuklar için organik tarhanalar üretiyorlar. Bu malzemelerin içerikleri çok önemli. Zaten tarhanayı tarhana yapan şey tarhana otu. Tarhana otundan hariç unun yapısına bakıyorum. İçerisinde ne kadar gluten içeriyor. Bu da çok önemli. Gluten kullanmak istemiyorsanız da glutensiz tarhana tercih edilebiliyor. Tam olarak onu sormak istiyordum. Çok güzel bir noktaya değindin. Ben de tam onu söyleyecektim. Olizi'nin tarhanası %90 ihtimalle glutensiz olacak. Tabii ki gluten toleransı herkes için geçerli değil ama tüketmek isteyip istememek ya da belli oranlarda almak isteyip istemeyen aileler ve çocukları düşünerek biz böyle bir yola girdik. Denemelerimiz de çok güzel gidiyor. Harika bir şey. Anneler için büyük bir tercih olacak. Çünkü gerçekten ürün bulmakta bazen zorlanılıyor bu konularda. Güzel bir ürün olacak. Aynı zamanda da zeytinyağı ile birlikte pişirdiğimiz için de güzel olur. Biz çok fazla denemeler yaptık. Biber oranını değiştirdik, soğan oranını değiştirdik. İçine farklı otlar denedik, çıkardık. Keçi yoğurduyla yaptık, normal yoğurtla yaptık. Bakalım bizim beğendiğimizi sen de beğenecek misin? Umarım. Bunu karıştırırken önce pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırıyoruz. Tarhana tabii ki tamamen çözülen bir şey değil ama sonuçta şöyle gördüğünde içi bayağı çözülmüş. Hani bir çorba kıvamına gelmiş oluyor. İlk etapta bu şekilde yapıyorum. Ver. Tarhanamız. Evet. Tarhanayı suda erittik Ece. Şimdi senden baby alacağım yine. Çünkü ufak bebekler, çocuklar için yapıyoruz Evet, bunu. zaten kendisi çok lezzetli ve yoğun. Biraz zeytinyağı tencereye alırsan yeterli. Tarhana yıldız gibi bir yiyecek. Yine anket sonuçlarından bahsedeceğim ben sana. Yaptığımız ankette bebeğinize ne ek gıda veriyorsunuz, hangi çorba dediğimizde başka hiçbir cevap yok. Tarhana, tarhana, tarhana ve her yörenin de ayrı bir tarhanası var aslında. Dolayısıyla tek bir cevap var ama birçok tarhana var, biz biliyoruz. Elbette her yörenin ayrı bir tarzı var. Her anneanne ve babaannenin başka bir tarzı var. Kapya biberden. Ana malzemesi Tabii, değil mi? Kapya biberden, soğanla ya da daha farklı renkli biberlerle, keçi yoğurdu veya inek yoğurduyla yapılan ve tarhana otu kullanarak yapılan güzel bir çorbamız. Tarhanamız eridi. Zeytinyağımız ısındı hafif. Onun içine aldık. Ve sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Ve ben bu esnada daha önce yaptığımız labnenin yani peynir altı suyunu ayırdık. Bu peynir altı suyunu da yaptığımız çorbalara ekliyorum. Hem bu çocuk için vitaminli oluyor. Ne kadar süre bunu muhafaza edebiliriz bu şekilde? 4 gün, 5 gün kadar Bir an önce tüketmekte fayda var yani. Gerekiyor. Çünkü çiğ sütten yapıyoruz. Yani taze sütten yapıyoruz. O yüzden o riske girmememiz gerekiyor. Barlas tarhana seviyor muydu? Çok. Yani haftanın sabah öğle öğünlerini saydığımızda 14 öğün yapıyor. 14 öğünün kesinlikle 14. Tabii öğle ve akşam bizler gibi öğünü atlayamadığı için çocuklar en azından bir 4-5 öğünü tarhana oluyordu. Öyle mi? Tabii çok Süper. sık çünkü bebekler için çok fazla seçeneğimiz yok. İşte tarhana yapabiliyoruz, çeşitli sebze çorbaları yapabiliyoruz.
Ve bir annenin içinin rahat etmesi için de tarhana yiyince bütün her şeyden yemiş olduğu için de tarhana gerçekten çok faydalı bir ürün. Evet. Kısık ateşteyiz sanırım. Evet, yani hiç orta ateşte karıştırarak. Çünkü çocuklar hani o kıvamı biraz daha koyu yapıyoruz çocuklar için. Kıvamını da peynir altı suyuyla açarak yapıyoruz. Peki yetişkinler için ne öneriyorsun tarhanada? Yetişkinler için biraz daha ben baharatlı kullanmayı seviyorum. Yine aynı tarhanayı tüketiyoruz evde en azından. Zeytinyağını ısıtırken biraz sarımsak ekliyorum. Daha sonra eğer tercihe bağlı domates olabilir. Domates sos, kendi yaptığımız kavanoz domateslerimiz Evet. oluyor. Onlardan kullanıyorum. Ve aynı şekilde eritmiş olduğum tarhanayı koyup kıvam veriyorum. Bu peynir altı suyu gördüğün gibi çok fazla çıkıyor ve bir çocuğun tüketmesi için çok fazla. Bunu da kendi yaptığımız çorbalarımıza da ekliyoruz. Aynı zamanda yemeklere de ekliyoruz, ekmeklere. O yüzden aynı şekilde yapıyorum. Sen nasıl yapıyorsun tarhanayı? Aynen dediğin gibi eritiyorum. Sonrasında sarımsak ekliyorum. Sarımsağı bazen şey olarak çok seviyorum. Zeytinyağına hafif şöyle ezip bırakıp sonra almayı. Ya da almayıp işte küçük küçük dilimleyip de seviyorum. Hastalık derecesine göre değişiyor biraz aslında. Tarhana böyle hani hasta olunca hemen yapılan bir yemektir ya. Ona göre sarımsak seviyesini de ayarlıyoruz. Şifa gibi bir yemek gerçekten. Aynen. Bazı tarhana yapanlar da sarımsağı en son koyuyorlar çorbanın içine. Herkesin işte dediğimiz gibi her eve göre, her yapılışa göre değişiyor gerçekten. Şöyle Bir öğün o tabağımıza mudur koy. Ezgi'cim? Bu Yoksa gayet belki biraz daha alabiliriz. Yeterli bir öğün bir çocuk için. süper. O zaman Koyulup- bir günde bir tane yapmak yeterli. Birkaç kere yiyecekse eğer, yemeği seviyorsa. Tabii ki. Aynen. Üstünde zeytinyağı bir daha gezdiriyor musun? Evet, biraz daha zeytinyağı alabiliriz. Hem hazmı kolaylaştırır. Tadına bakmak ister misin? Evet. Nasıl? Çok daha kıvamlı. Yani normalde hani bizim için yaptığımız bu kadar kıvamlı olmuyor. Tabii ki. Ne demek istediğini şimdi anladım. Şeyin tadı da gelmiyor değil mi? Peynir altı suyun tadı gelmiyor. Yok. Gayet güzel, evet. Faydası geliyor ama Aynen. tadı gelmiyor. Tadı gelmiyor. Harika. Yani bebekler için özellikle o ilk videolarda yaptığımız havuç olsun, patates olsun, tatlı patates olsun, ondan sonra bunu niye sevdikleri belli. Tabii, kesinlikle. Ailelerde bu zenginlik için zaten bu birçok besinin bir arada bulunduğu bir çorba olduğu için tercih ediyorlar. Harika. Ve yine zeytinyağının tadı geldi. Evet, üstüne en son ekliyoruz. Bu da hani bebeğin bu tatlara alışması gerekiyor aynı zamanda da. Harika. Çok güzel, yani biz de yiyebiliriz. Tabii ki. Afiyet olsun. Tarhana tarifimizi beğendiyseniz videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Ayrıca kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Yorumlarda fikirlerinizi, sizin tarhana tariflerinizi bekliyoruz. Sevgiler.